Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci ve üçüncü sınıflar için örnek olabilecek bilsem sınav soruları çözeceğiz. Konumuz matris olacak. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz. Birinci sorumuz geldi. Şimdi süreniz başladı. Bir miktar size süre vereceğim. Ondan sonra açıklayacağım. Hadi bakalım. Bu soru kolay bir soruydu. Bakıyoruz resime hep birlikte. Birinci görsellerimiz şöyle bir çizelim. Pasta dilimi ne olmuş? İkinci pasta diliminde baktığımızda şöyle bir dönmüş. Sağa doğru 90 derece dönmüş. Ayağı dikilmiş. Sonra yine bu bir daha dönmüş. Bir 90 derece daha bu hale gelmiş. Bu şekle bakalım. Bunu çevirmişiz şöyle şu yöne 90 derece. Sonra bir daha çevirmişiz bu yöne olmuş. Sıra bunlara geldi. Bunları çeviriyoruz. Şöyle oldu. Şimdi bunu çevirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Bu yuvarlak kısmı aşağıya bakacak. Yani şurada yer alması gerekiyor. O da D şıkkı oldu arkadaşlar. Ve ikinci sorumuz. Sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Yine kolay bir soruydu. Cevaplamaya başlıyorum. Buradaki şekle baktığımızda ikinci şekle göre dikkat ettiğimizde ne olmuş arkadaşlar? Şöyle bir dönmüş gibi sanki. Sonra bunlara bir bakalım. Bunlar ne yapmış? Bu şekli göz attığımızda ne olmuş? Yine bu da bu şekilde bir dönüş yapmış. Bu şekilden bu şekile nasıl geçmiş? Bu şekilde bir dönüş yapmış. Bunu inceleyelim bir de. Bu şekilde şöyle bir dönüş yapınca dik konuma gelmiş. Sonra bir daha şu şekilde yapınca şu sırt kısmı bakın buraya gelmiş. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? Şu kısmı yere gelmek zorunda oldu. Yani cevabımız Bursa. Bursa diyenler yani B şıkkı diyenler kazandılar. Tebrik ediyorum. Ve üçüncü soruya geldik. Süreniz biraz daha uzun olacak soruda. Evet, buyurun bakalım. Evet, bir bakalım. Eğer süre yetmiyorsa çocuklar kendiniz videoyu durdurup çözümünüzü yapabilirsiniz. Şimdi şekillere bakalım. Gördüğümüz kadarıyla şöyle dikine bir durum söz konusu. İlk önce bu yön olayını belirlememiz gerekiyor. Şimdi bir daire parçası, burada bir parça, sonra bu parça. Bu üç parçayı bir araya getirdiğimizde bir daire ortaya çıkıyormuş. Şu üç tane üçgen var. Bunları birleştirdiğimizde, şuraya getirdiğimizde, bunu da buraya getirdiğimizde kare ortaya çıkıyor. Bunları birleştirdiğimizde mesela şu parçayı buraya aldığımızda, bu parçayı da bunun yanına aldığımızda üçgen ortaya çıkıyor. Peki bu parçaları birleştirince ne oluyor? Evet, bu parçaları birleştirdiğimizde tabii ki yıldız oluyor. Yıldız diyenler kazandılar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve sıradaki soru. Süreniz başladı. Tik tak, tik tak. Evet arkadaşlar. Soruların mantığını anlamışsınızdır herhalde. Şekillerin birbirleriyle olan bağlarını fark etmeniz gerekiyor öncelikle. Daha sonra çözüme ulaşacaksınız.
Şimdi soru işareti olan kısımdan değil de fikir alacağımız kısımdan başlayalım önce. Mesela burada ne olmuş? Buradaki şeklimize baktığımızda şöyle bir döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu şekle ulaşmış. Sonra bu şekil ne yapmış? Bir daha şöyle bir döndürmüşüz bunu. Bu şekle ulaşmışız. Evet, burada ne yapılmış? Bu şekli almışız. Şu yönde şöyle bir tur attırmışız. Sonra bir daha almışız. Bir tur daha attırmışız. Ve böylelikle şekiller oluşmuş. Şimdi yönümüz ne? Sola doğru. Bu şekli şu yöne doğru çevirdiğimizde ne olur? Şu sivri kısım nereye gelir? Buraya gelir. Yani şöyle bir şekil oluşuyor. Peki bu şekil nerede var arkadaşlar? B şıkkında. Evet, cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar, beşinci soruya geldik. Beşinci sorumuz gördüğünüz gibi bir sürü oktan oluşuyor. Burada biraz işimiz zor galiba. O yüzden bence biraz düşünün. Videoyu durdurup güzelce düşünün, ona göre yapın. Evet, süreniz başladı. Hadi bakalım. Evet, ben şimdi sizler için cevaplamaya çalışacağım. Böyle birçok şeklin, okun yer aldığı bir soruda yapmamız gereken öncelikle aşağı mı doğru bir iz takip edeceğiz yoksa sağa doğru mu ya da sola doğru mu? Ama soru işareti sağda yer aldığı için sağa doğru ya da sola doğru ona bakacağız. Şimdi bir bakalım şekillerimize. Öncelikle bir ok türü seçelim kendimize. Mesela aşağı bakan bir ok tercih ediyorum. Burada da aşağı bakan bir ok var. Şimdi aşağı bakan okun aynı konumunda olan bir aşağıdaki ok ne yapmış? Sola bakmış arkadaşlar. Buradaki aşağı bakan oka bakıyoruz. Yukarı bakmış. Evet, bakın kural uymadı. Kural tutmadığı için demek ki aşağı ya da yukarı yönünde bir değişim söz konusu değil. Sağdan sola bir dönüşüm söz konusu arkadaşlar. O yüzden rengimizi ne yapalım? Turuncu yapalım. Daha güzel olacak böyle. Evet. Bir de sola doğru bakalım. Aşağı bakan okun konumunda olan ok ne olmuş? Yukarı bakmış burada. Şimdi aynen burada da deneyelim. Başka bir aşağı bakan ok. Aşağı bakan ok yukarı bakmış. Evet, aynı konumdaki oklara baktığımızda demek ki aşağı bakan oklar yukarı bakacak arkadaşlar. O yüzden bizim şeklimizde ne var? Burada bir aşağı bakan ok var. Aşağı bakan ok ne yapıyormuş? Yukarı bakıyormuş. O zaman şöyle bir ok çizelim. Bunun konumunu yerine getirmiş olduk. Şimdi diğer oklara bakalım arkadaşlar. Burada ne okumuz varmış? Bir sola bakan okumuz var. Sola bakan oklara bakıyoruz. Sola bakan ok, sola bakan ok. Aynı konumdaki oklar ne olmuş arkadaşlar? Sağa bakmış, sağa bakmış. Şuraya bakalım. Sola bakan ok, sola bakan ok. Sağa bakmış, sağa bakmış. Demek ki sola bakan oklar sağa bakacak. Şimdi bu konumdaki ok sağa doğru olmalı. Yani şöyle bir şekil. Bir tane sağa bakan okumuz var. Sağa bakan oklara bakalım. Sağa bakan bir ok gördük. Evet, burada. Bununla aynı konumda olan ok ne yapmış? Aşağı bakmış. Evet, bir tane daha arayalım. Bir tane daha arayalım. Kesinleşsin. Evet. Sağa bakan oka bakıyoruz. Aşağı bakmış. Evet, sağa bakan ok aşağı bakacak. Bu konumdaki ok sağa bakıyor. Burada da aşağı bakmalı arkadaşlar o zaman. Gelelim yukarı bakan oka. Yukarı bakan ok. Evet, şurada bir yukarı bakan ok var. Yukarı bakan ok ne yapmış? Aynı konumdaki oka bakıyoruz. Sola bakmış. Başka var mı? Yukarı bakan oka bakalım. Sola bakmış. Demek ki yukarı bakan oklar sola bakacak. Yukarı bakan ok sola bakıyor. Şeklimiz ne oldu? A şıkkı oldu. A şıkkını bulanlar. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Zor bir soruyu başardınız. Altıncı soruya geldik. Evet arkadaşlar, yine oklu bir soru, biraz zor bir soru gibi görünüyor. Ama siz yaparsınız. Hadi bakalım bir deneyin.
Evet arkadaşlar, kalemi aldım elime. Başlıyorum çözmeye. Bakıyoruz. Burada işimiz biraz kolay. Bir önceki soruya göre neden derseniz şekiller var işin içinde. Evet bakın daireler alt alta, kareler alt alta, altıgenler alt alta gelmiş. Demek ki soru işaretinde bize sorulan şıklardan da belli olduğu üzere hep kare. Şimdi buradaki okların dizilimine bir bakalım, inceleyelim. Şimdi sola bakan bir okumuz var. Konumu üst tarafta. Buradaki sola bakan okun konumu ne olmuş? Yine aynı konumda yer alan ok aşağı bakmış. Yani sola bakan ok aşağı bakmış. Karede arayalım aynı tarzda sola bakan bir ok. Evet şuradaki okumuz sola bakan ok aşağı bakmış. Demek ki arkadaşlar sola bakan ok aşağı bakacak. Sola bakan bir ok arayalım şu karenin içerisinde. Evet şu köşede bir tane sola bakan okumuz var. Bu aşağıya bakacak arkadaşlar. Şöyle bir okumuz var üst kesimde. Şurada olan ok. Şimdi başka ne varmış? Aşağıya bakan ok. Aşağıya bakan ok ne olmuş arkadaşlar? Sola bakmış. Aşağıya bakan ok sola bakmış. Bir tane daha deneyelim. Aşağıya bakan ok yine sola bakmış bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Aşağıya bakan ok sola bakmış. Bakalım aşağıya bakan ok sola bakmış. Demek ki şu konumda olan okumuz aşağıya bakan okumuz sola bakacak. Şöyle bir ok çiziyoruz. Sola bakan. Başka ne var? Yukarıya bakan bir ok var. Yukarıya bakan okları inceleyelim şimdi. Yukarıya bakan bir ok buluyoruz şurada. Evet yukarıya bakan bir ok. Şurada. Ne olmuş bu? Sağa bakmış arkadaşlar. Sağa bakmış. Başka bir tane daha bulalım. Yukarıya bakan ok sağa bakmış. Burada da var bakın aynısından. Yukarıya bakan ok burada sağa bakmış. Demek ki yukarıya bakan oklar sağa bakacak. Yani şöyle bir yakışıklı çiziyoruz. Böyle olacak demek. Ve sağa bakan bir ok. Sağa bakan bir ok arıyoruz ve buluyoruz talihliyi. Sağa bakan ok ne olmuş? Aynı konuda bakın aşağıda olan oka bakacağız. Sağa bakan ok buradaki aşağıdaki oka bakıyoruz. Yukarıya bakmış. Sağa bakan yukarı bakmış. Şimdi sağa bakan başka bir ok var mı? Şuraya bakalım. Şurada da var bir tane sağa bakan ok. Sağa bakan ok ne olmuş? Aynı konumdaki oka bakıyoruz. Aynı konumdaki ok yukarı bakmış. Demek ki sağa bakanlar yukarı bakıyor. Şimdi şu okumuzda sağa bakan okumuzun yerine yukarı bakan bir ok çiziyoruz. Bu şekle en uygun şekil hangisidir bir bakalım. Evet bu var. Doğru. Bu var. Doğru. Doğru. Ve doğru. Cevabımız Bursa arkadaşlar. B şıkkı diyenler kazandılar. Tebrik ediyoruz kendilerini. 7. soruya geldik arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayınız. Cevap olarak şöyle bir şeyler anlatayım sizlere arkadaşlar. Bakalım kimler doğru yapmış, kimler yanlış yapmış. Şimdi şekilleri inceliyoruz. Şekillere baktığımızda ok işaretleri var. Şekillerin benzerliklerinden yola çıkarak karar vereceğimiz şey nedir? Yatay yönde bir şekillendirme söz konusu. Yatay yönde bir durum söz konusu. Bakıyoruz ilk önce hepsi verilene bir bakalım. Evet iki tane dikey ok ve bir tane şekil var. Farklı bir şekil var. Sonra farklı bambaşka bu şekilde ilgisi olmayan farklı bir şekil var. Ve üçüncü şeklimizde bu iki şeklimizin toplamı şeklinde olmuş bakın. İkisini bir araya getirmişler ve konumları aynı. Konum fark etmiyor. Konumlar aynı ve ikisinin toplamı olmuş. Şimdi buradakilere bakalım. Burada bir artı şeklinde ok var. Sağ üst köşesinde bir yıldız. Burada ise iki tane misket var. Burada da bir kağıt gemi var.
gemicik var. Evet. Burada ne var? Buradaysa hem artı var hem bu şekiller var. Bakın. Bunu sanki buraya getirmişler. Olduğu gibi durmuş. Şuraya da şu yıldızı koymuşlar arkadaşlar. Yani iki şeklin toplamı burada yer almış. Evet. Değişik bir şey yapalım. Şimdi burada bir boş karemiz var. Sonra boş kare neye dönüşmüş arkadaşlar? Bakın iki tane yıldız ve bir üçgen. Bunların konumları da tabii önemli. Bu tarz sorularda konumlar da önemli. Yıldızların bir tanesi sol alt köşede, diğeri sağ üst köşede. Sol üst köşede de üçgen olacak. Buna uygun şıkkımızı arıyoruz. Uygun şıkkımız hangisiymiş? Evet. Sol alt köşede yıldız, sağ üst köşede yıldız, sol üst köşede üçgen. Ama burada ne var arkadaşlar? Üçgenin şekli biraz farklı. Üçgenin bakın sivri ucu yukarıda ama burada nerede? Sağa bakıyor. Demek ki cevabımız bu değil. Aynı benzer bir şekil arıyoruz. Evet, D şıkkını bulduk. Aynı yıldızları bulduk. Ve üçgenin ucu da sağa bakıyor. Bu da doğru olduğunu bize gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. Denizli olacak. D diyenler kazandı arkadaşlar. Tebrikler. 8. soruya geldik. Evet, bir inceleyin bakalım yapabilecek misiniz? Evet arkadaşlar, bu kolay bir soruydu. Evet, hepinizin yaptığını düşünüyorum. Şöyle bir inceleyelim şeklimizi. Burada nasıl bir mantık var? Şu koyu karelere bakıyoruz ve ikinci gelen koyulara bakıyoruz. Sonra ortada ne olacak acaba? Ona karar veriyoruz. Şöyle yapayım. Daha belirgin olsun. Şöyle yaptım. Çok yakışıklı oldu. Şimdi bir dolu bir boş, bir dolu bir boş dedik. Evet, burası boş oldu. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Burası boş oldu. Dolu, boş, dolu, boş. Burası da boş. Dolu, boş, dolu, boş olacak. Yani çocuklar bunların çevrenin hepsi boş olacak. Sadece ortası dolu olacak. Böylelikle bu simetrik yapıyı tamamlamış oluyoruz. Bu dolu, boş, dolu, boş, dolu şeklinde olacak şekilde dizilmeliydi. Cevabımız C şıkkında yer alıyor. C diyenler kazandılar. Tebrik ediyorum kendilerine. Ve sıradaki sorumuz geldi. Bir bakın, inceleyin ve yapın. Evet arkadaşlar, yine aynı mantıkla çözülebilecek bir soru bu da. Bakıyoruz. Yine şekillerden hareket ederek sorunun yatay düzlemde çözüleceğini anlıyoruz. Burada da o şekilde, burada da o şekilde olacak. Peki bu soruda izlenmesi gereken yol nedir? Şimdi burada bir altıgen var. Altıgenin içerisinde bir üçgen var. Burada yine bir altıgen var. İçinde bir değil iki tane üçgen var. Peki burada ne var? Burada da bir tane üçgen var. Peki mantığımız neymiş? Mantığımızı incelediğimizde arkadaşlar burayı buraya aktarmışız. Burayı da buraya aktarmışız. Yani burası toplanma mekanı olmuş. İki grup da buraya gelmiş. Bakın. Evet, bir daire ve içinde bir gemicik. Buradaysa güneş ve deniz. İkisini birleştirmişiz ve toplam burada yer almış. O zaman bunu buraya aktardığımızda, bunu da buraya aktardığımızda hangi şekil oluşur? Evet, hangi şekil oluşur dersek bakıyoruz şekillere.
sol alt köşede bir yıldız olacak. Yani üçgenimizin 3 köşesinde de yıldız olması gerekiyor. Onun için bunları eliyoruz. 3 köşesinde yıldız olmalı. Tek bu şekilde yer alan cevap gördüğünüz gibi C şıkkında. 3 köşesinde de yıldız var. Ayrıca bu şekli görüyoruz. Bu burada yer alıyor. Bu şekle baktık. Bu şekil burada yer almış. Yıldızlarımız zaten yerlerinde. Evet, cevabımız C şıkkı Ceyhan oldu. Bir de aynı mantıkla çözebileceğiniz bir soru bu da. Evet, buyurun, süreniz başladı. Kolay bir soru olduğunu düşündüğüm için çabuk cevap vermeye karar verdim. Bakıyorum. Evet. Şimdi üçü de birbirinin benzeri olanlara baktığımızda ne varmış bakalım. Evet. O zaman yatay düzlemde çözüldüğünü anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapılmış burada? Şurada bir şekil var. Burada bir şekil var. Bu iki şekil aynı zamanda burada yer alıyor. Artı bir tane de farklı bir şekil var. Burada ne var? Burada da aynı şekilde iki farklı şekil. Bu şekiller burada yer almış. Bir de farklı bir şekil yer almış. Demek ki soruda izlenecek yöntem bu iki şeklin içinde olması gerekiyor. Artı bir tane de farklı bir şekil olması gerekiyor. Şıklara bir bakalım, inceleyelim. Evet, ne olabilir? Evet, bir sarmal, bir Z harfi arıyoruz. Bir sarmal, bir Z harfi. Sarmal var, Z harfi yok. Bakın burada. Burada N harfi var. O yüzden bu şık olmaz. Eledik. Sarmal var, Z var. Fakat farklı bir şekil daha lazım. O şekil olmadığı için bu da gitti. Burada zaten sarmal yer almamış arkadaşlar. O zaman sarmalımız ve Z'miz burada var. Artı bir de N harfi yer almış. Cevabımız A şıkkı oluyor. Tebrik ediyoruz A diyenleri. Ve son soruya geldik. Son sorumuz. Hadi bakalım. Evet, son sorumuzda da diğer sorularda izlediğimiz yöntemleri izleyeceğiz. Eğer çözmek isterseniz daha uzun bir sürede durdurabilirdiniz videoyu. Şimdi yapacağımız şey nedir? Şekillerimize bakıyoruz. Şekillere baktığımızda yine yatay düzlemde bir çözüm olduğunu görüyoruz. Çünkü şekiller yatay şekilde aynı, dikey şekilde farklı birbirinden, ilgisi yok. Bakıyoruz ve incelediğimizi görüyoruz ki burada aynı şekilden 3 tane var. Burada 2 tane var. Burada 1 tane var. Peki oklara bakalım. 3 tane aynı şekil varken ok bir tane, 2 tanedeyken 2 olmuş, 1 tanedeyken 3 olmuş. Yani ters orantılı olarak azalmışlar. Birisi artarken diğeri azalmış. Diğeri azalırken diğeri artmış. Bu şekilde bir değişim söz konusu. Burayı da inceleyelim. Garanti olsun işimiz. Evet. Bakıyoruz yine aynı. 3 tane aynı şekil. 1 tane ok. 2 şekil. 2 ok. Tek şekil 3 tane ok yer almış. O zaman ne olacak arkadaşlar? 1 ok, 2 ok, burada 3 ok olmalıydı. 3 ok. Evet, 3 ok bu olabilir. Bu olabilir. Peki şekillere bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane. 1, 2. Burada kaç tane olacak? Evet. 1 tane olmalı arkadaşlar. Bir tane de şeklimiz olsun. Peki yön ne tarafa? İkisi de aynı gözüküyor. Yön bu sağa doğru, bu sola doğru. Bizim şeklimiz okların uçlarından anladığımız kadarıyla sola doğru. O yüzden cevabımız Adana oldu ve testimizi de böylelikle bitirmiş olduk. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenirken de öğrenmişsinizdir. Evet, kendinize iyi bakın. Beğenilerinizi bekliyorum. Unutmayın.